Arkadaşlar merhaba, ben Osi. Belki biliyorsunuzdur kendi bünyemizde oyunlar geliştiriyoruz, evet, ama bunun yanında farklı ekiplerle de çalışıyoruz ve birlikte oyunlar geliştiriyoruz. Bugünkü paylaşacağım oyun da yine bu farklı ekiplerden bir tanesiyle Edward Studio ile birlikte geliştirdiğimiz bir oyun. İsmi Traconius. Oyunun linkini açıklamaya, yorumlara bırakacağım. İsterseniz Steam sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunun yurt dışında da ön plana çıkması için çok önemli. Ayrıca diğer oyunlarımızın linkini de yine açıklamaya bırakacağım. Oradan onları da inceleyebilirsiniz. O zaman önce Traconius'un fragmanını izleyelim. Ondan sonra oyunla ilgili daha detaylı bir şekilde oyunun içerisine girerek konuşmaya devam ederiz. Fragmandan aşağı yukarı bir fikir sahibi olmuşsunuzdur zaten. Traconius bir aksiyon roguelike oyunu olacak. Roguelike derken neyi kastediyorum peki? Çok kısa bahsedeyim bilmeyenler için. Oyuna tek bir canla başlıyorsunuz ve ilerleyip belli bir noktada öldüğünüzde oyuna tekrardan en baştan başlamanız gerekiyor. Ve oyun içerisinde yaptığınız geçici güçlendirmeleri kaybediyorsunuz. Oyuna ilk girdiğimizde karşılaşacağımız sahnelerden bir tanesi burası. Gladyatör salonu diyoruz şu an için. Etrafı şöyle bir gezdirim. Sol alt taraf şu an için boş. İleride bir takım bir şeyler gelebilir, bilmiyorum. Sol üst tarafta sunak var. Orta tarafta antrenman kuklası. Sağ üst tarafta demirci ve sağ alt tarafta da silahların olduğu bir kısım var. Tabi burada şu konudan bahsetmekte fayda var. İlk olarak oyunda göreceğimiz her şey geliştirme aşamasında. Yani modellemelerden tut ışıklandırmaya kadar, işte efektlerden animasyonlara kadar her şey geliştirme aşamasında. Animasyon demişken, animasyonları geliştirmek demişken de çok önce yaptığımız bir deneme vardı animasyonlarla ilgili. Onu size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten ben ilk gördüğümde çok şaşırdığım bir denemeydi. Hemen onu bir açayım şuradan. Buradaki sistemin teknik detayını ben bilmiyorum ama etrafa koyulan kameralarla birlikte hareketinizi algılıyor ve onu bilgisayar ortamına, animasyonunu aktarabiliyorsunuz. Tabii o animasyonların yapıldığı, o kıyafetlerin verdiği performansı vermiyor ama belli bir oranda animasyon sağlıyor ve bu animasyonlar üzerinde ufaktan oynamalar yaparak oyuna aktarabiliyorsunuz. Şimdi de oyuna aktardığımız bir denemesini göstereceğim. Burada da o az önceki sistemde yapılan animasyonların bilgisayar ortamına aktarılmış hallerini görüyoruz. Buradaki denemeye şu şekilde bakıyorum ben. Eldeki kısıtlı imkanları kullanarak maksimum sınırda bir şeyler üretebilir miyiz? Ve bu ürettiklerimizi bir oyun içerisinde kullanabilir miyiz'i bana gösteriyor. Yani burada bir kovalama var aslında. O yüzden bunu ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Ve bunu da size göstermeden geçmek istemedim. Şimdi isterseniz oyuna tekrardan dönebiliriz. Demirci abi kalıcı ve geçici geliştirmeler yaptığımız bir abimiz. Sol taraftaki sunak ise sadece kalıcı geliştirmeler yaptığımız bir kısım. Ortaya geldiğimizde burada antrenman kuklası var dediğim gibi. Burada silahımızın düz vuruşlarını, yeteneklerini vesaire burada savaşa girmeden önce test edip ardından savaşa gidebiliyoruz. Şimdi ise ilk arenaya giderek bir takım mekaniklerden bahsetmeye geçebiliriz. Şimdi silahımızı seçtik, geliştirmelerimizi yaptık. Artık run'a hazırız. Arenaya çıkıyoruz. Bizi bu şekilde bir arena karşılıyor. Saldırı klasik düz vuruş. 4 tane saldırıdan oluşan bir paternimiz var ve bunlar birbirini sürekli tekrar ediyor. Ardından 2 tane de yeteneğimiz var. Şunlar bu şekilde zaten fragmanda da görmüştük. Bu arada yetenekler her silaha özgü. Kılıç ve kalkanda bu iki yetenek var. Mızrakta farklı 2 tane yetenek olacak ve bu yetenekleri de geliştirebileceğiz. Savunma mekaniklerinde klasik normal savunma var. Savunma pozisyona geçiyoruz ve düşmanların saldırılarının birçoğundan hasar almadan kurtulabiliyoruz. Sonra kaçınma var. Dodge dediğimiz bir mekanik.
düşmanların saldırılarından son anda Space'e basarak dodge'layabiliyoruz ve hasar almadan kurtulabiliyoruz. Son savunma mekaniğimizde Parry. Parry nasıl çalışıyor? Düşmanlar saldırırken son anda savunmaya basarsak eğer Parry çalışıyor. Düşmanlar sersemliyor. Biz hasar almıyoruz. Ama biraz da riskli bir mekanik. Riskli olduğu için de oyun içerisindeki bize kazandırdığı şeyler de önemli ölçüde olacak. O yüzden oyunun başında Parry'e biraz bir çalışsanız, ısınsanız iyi edersiniz diye ufaktan da bir tavsiye vermiş olayım burada. Bizim temel mekaniklerimiz bu şekilde. Düşmanlar ise bizim yaptığımız mekaniklerin hepsini kullanabilirler. Belki de daha da farklı bir şeyler yapabilirler. O yüzden düşmanlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Artık hikaye kısmından da bahsedip yavaş yavaş videoyu sonlandırabiliriz. Çünkü eminim aklınıza bu oyunda hikaye olacak mı? Olacaksa nasıl olacak gibi sorular gelmiştir. Öncelikle Draconius bir hikaye oyunu olmayacak. Bu ne demek oluyor? Oyunda uzun uzun diyaloglar olmayacak, uzun uzun hikayeler olmayacak ve fakat altyapısı Antik Roma mitolojisine dayanıyor ve oradaki bir konunun üzerine gidiyor. Detaya girmeyeceğim ama ilk katmanı ve herkesin hızlı bir şekilde adapte olabileceği kısmı şu: Draconius özgürlüğünü kazanmaya çalışan bir gladyatör. Özgürlüğünün anahtarı ise arenalardan zaferle ayrılmak. Bu kadar basit. Bunun ekstrası da artık hikayeyi ufaktan renklendirmek için katılmış kısım. Antik Roma ve Yunan mitolojisine ufaktan aşina olanlar zaten olayı hızlı bir şekilde anlayacaktır, çözecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki de ufak tefek farklılıklar olacaktır. Onları da söylemeden geçmeyeyim. Draconius aşağı yukarı bu şekilde ilerliyor. Tabii ki de eklemeyi düşündüğümüz, şu an üzerinde çalıştığımız birçok konu var ve zaten ilerleyen süreçte bu gelişmeleri aşama aşama sizlerle paylaşıyor olacağız. Açıklamadaki linkten Steam sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz ki bu bizim için çok önemli. Ve son olarak da oyunla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi aşağıya yorum olarak bekliyorum. Önümüzdeki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Süper kalın.